Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Low Bites dinleyeceğiz. Low Bites'ın When Destinies Align isimli parçasını dinleyeceğiz. Besteyi Miyako yapmış ve sözleri de Asami yazmış her zamanki gibi. Pardon, her zamanki gibi değil. Genelde olduğu gibi diyelim. Çünkü her zaman onlar yapmış oluyor. Ee, Onlar için bir oynatma listem var biliyorsunuz grup için. Daha önce izlememiş olan arkadaşlar varsa kanalı ziyaret edebilirler. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım bakalım bu şarkıları neler sileceğiz. We are the Buzz, and we play Elemental! Thank you for coming tonight. Are you guys ready? We are the Buzz! Tamam. Böyle yapıyor. Wow. Riffleri dinler misiniz? Muazzam bir kalabalık. Miyako'ya bakın. Üç yaylı bir araya geldi. Wow. Çok akılda kalıcı bir nakarat kısmı var. Wow. Hamiye bak. Wow. Dinleyin. Mükemmel. Wow.
Evet arkadaşlar yine harika bir şarkı dinledik Love Bites'tan. Konuşacak yine çok şeyimiz var. Ee, Besteyi Miyako yaptı demiştik. Hatırlarsanız başta. Yine o klasik piyano eğitimi almış olmasının verdiği avantajı bu şarkıda da göstermiş Miyako, öyle diyebiliriz. Şarkının o epik yapısını ve o neoklasik geçişleri, o görkemli intro kısmı özellikle tamamen büyük ihtimalle onun bestecilik vizyonunun ürünü olduğunu düşünüyorum. Sözleri Asami yazdı dedik ve dikkat ettiyseniz Asami genelde şarkılarında böyle kader, içsel güç, zorluklara karşı durma ve birliktelik temalarını işliyor. Yine bu şarkıda da grubun 5 üyesinin bir araya gelip tek bir güç oluşturmasını ve dinleyicilerle kurdukları bağı temsil ediyor diye düşünüyorum şarkı. Öyle yorumluyorum. Müzikal yapı, şarkının patlama anından önce gelen o görkemli yaylı senfonisi ve ardından giren ana riff dinleyiciyi doğrudan bir savaş alanına e, sürüklüyordu diyebiliriz veya epik bir hikaye hazırlıyordu diyebiliriz. Şarkı modern power ve neoklasik metalin yüksek teknikle harmanlanmış bir tür gibi yorumlayabiliriz. Yine yüksek tempoda bir şarkı dinledik. Yaklaşık 180, 190 belki 200 bilemiyorum. Yüksek bir tempoydu. Yine çift harmanın çift crossları ve o hiç bitmek bilmeyen enerjisi bu şarkıda da hissettirdi kendini bize. Parçanın ana motoru görevini görüyordu ve bize hiç nefes aldırmadı dinleyiciye, dikkat ederseniz. Şarkının tonu parçaya hem epik bir hava katıyordu açıkçası hem de vokallerin o yüksek perdelere çıkması için geniş bir alan tanıyordu. Asami'nin işte vokalini gördük. Birkaç defa durmak istedim ama duramadım. O R&B köklerinden gelen kırtlak oyunları, klasik heavy metal çığlıklarıyla birleştiriyordu ve özellikle nakarattaki vibratoları ve dizlerdeki kararlılığı çok teknik açıdan üst düzeydeydi yine. Neoklasik dokunuşlar vardı dediğim gibi şarkıda. Miyako'nun besteci kimliği sayesinde şarkı bariz bir neoklasik etkileşim vardı. Arpejler hızlı, e, gam yürüyüşleri sadece hız için değil, melodik bir hikaye anlatmak için kullanılmıştı yine. Ve geldik bizim Low Bites'ın meşhur solo bölümüne. Solo bölümü şarkının ortalarında yine kendini gösterdi ve tam bir teknik gövde gösterisiydi yine. Miyako ve Midori ikilisinin twin gitar olayı harika. Ben çok beğeniyorum ikisini bu şekilde bir birliktelik yaptığını. Ve yine parçada o kısım zirve yaptı diyebiliriz. E, Hemen sonrasında da zaten iki gitarın dikkat ederseniz aynı melodiyi farklı oktavlardan çalması yine harikaydı. Her zamanki gibi Midori daha agresif ve şiddet odaklı. Tremolo clue teknikleri kullanan bir stil sergiledi yine bize. Ama Miyako daha böyle akışkan, sweep picking teknikleri yoğun olduğu ve piyanovari bir zarafet içeren notaları çaldı. Tabii Miyako'nun klasik müzik altyapısı sayesinde dediğim gibi eklenen piyano ve o yaylı düzenlemeler şarkıyı sadece bir metal şarkısı olmaktan çıkarıp senfonik bir derinliğe getirdi açıkçası. Eee Asami yine harika bir işi ortaya çıkardı. Vokalleri yine modern rock ve R&B tınılarıyla metalin agresifliğini birleştirmişti. Riff yapısı harikaydı. Nakarat altındaki o gitarlar sadece akor basmak yerine dediğim gibi sürekli hareket eden, harmonik destek sağlayan figürler çalıyordu. When Destination Align diye başlayan nakarat kısmı akılda kalıcılık açısından en güçlü işlerden bir tanesi diyebilirim bu şarkı için. Çok dediğim gibi orada hatta araya girdim. Stadyum marşı hissiyatı yaratıyordu. Ve twin gitarlar yine dediğim gibi e, teknik e, ve harika bir iş ortaya çıkardı. Bu onların artık bir imzası olduğunu düşünüyorum ben. Low Bice'ın. Ve Fami ile Haruna'ya geldik. Onlar yine birbirine kilitlenmiş bir şekilde. O ritmik temel o kadar sıkı ki aslında şarkı en kaotik anlarda bile dağılmadan akıp gidiyordu. Ve bu hiç bozulmadan şarkının sonuna kadar değişimlerle beraber şarkının sonuna kadar çok güzel geldi. Teknik kapasitenin dediğim gibi duygusal bir coşkuyla nasıl birleştirebileceğinin kanıtı bir şarkı olmuş açıkçası. Yani neredeyse dinlediyseniz, dikkat ettiyseniz stüdyo kaydıyla aynı kalitede bir eee, performans izledik şu an aslında. Canlı izledik. Tabii burada bütün dediğim gibi bu
Low Bites'in bütün grup elemanları harika işler ortaya çıkarıyorlar. Ayrıca bütün tepki vermiş olduğum gruplarda bir şey daha atladığımı fark ettim. Arkadaşlar gruplar biliyorsunuz çok güzel işler yapıyorlar. Hepsi çok teknik seviyeleri çok yüksek. Bir de bu işin arka planı var. Onları hep atlıyoruz. Aslında onları atlamamamız lazım. Ses ekibi, backline ekibi, görsel ve ışık ekibi, yönetim ve operasyon ekibi gibi. Onlar da bu şovun, bu gösterinin, bu eserlerin aslında bir parçası ve onları çoğu zaman atlıyoruz. Bu videoda atlamamış olalım ve onlara da böyle güzel işlerde yer aldıkları için, profesyonelliklerini, uzmanlıklarını böyle işlerde kullandıkları için ve bize harika dinleme, izleme ve sorunsuz bir video sundukları için, bizim izlememiz için ya da bir konser sundukları için teşekkür etmiş olalım. Dediğim gibi arka plandaki o emekçileri unutmamak lazım. Çok keyif aldım izlerken. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşça kalın.